Horlamayı uyku apnesine yol açmadığı durumlarda son derece agresif tedaviler içermeden basit yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Esasında burada yine diğer bir husus, her horlama tedavi edilmeli midir? Her horlamanın tedavi edilmesine gerek yoktur. Eğer sadece horlamadan bahsediyorsak, için içinde uyku apnesi yoksa veyahut üst solunum yollarının rezistansı dediğimiz, yine vücudun geceliğin uyurken az oksijenlenmesine neden olabilecek bir durum yok. Basit bir horlama var ve sosyal bir sorun varsa bunu basit yöntemlerle tedavi edebiliriz. Bunların en basitleri içerisinde tıbbi tedavi diyebiliriz. Burunda deviyasyon dediğimiz eğrilik olmaksızın burun etlerinde ileri derecede şişlik varsa ve bu şişlikler bir takım basit ilaçlarla giderilebiliyorsa, bu engeli ortadan kaldırmak üzere hastaya ağızdan haplar veya burundaki bu şişliği ve engeli, rezistansı, direnci ortadan kaldırmak için spreyler verilebilir. Diğer bir yine aynı şey, basitten komplikeye doğru hareket edecek olursak, eğer kişinin kilosu fazla ise kilo vermesi tavsiye edilir. Mutlaka ve mutlaka anamnez dediğimiz, hastanın doktorla görüşmesi sırasında hekimin hastadan aldığı bilgilerin değerlendirilmesinde daha evvel geçirdiği hastalıklar, var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar dikkatlice gözden geçirilirse bazıları ortadan kaldırılarak horlamasına son verilebilir. Yine basit diyeceğim, tıbbi açıdan basit, hasta açısından zor olabilir ama herhangi bir işlem yapmadan sigaranın bırakılması bile horlamanın düzelmesine neden olabilir. Çünkü biliyoruz ki sigara özellikle boğaz bölgesindeki yumuşak dokuları gevşetiyor. Böylece basit yöntemlerden bir kademe ileri gidersek, burundaki basit deviyasyon ve burun eti şişlikleri basit dediğimiz yöntemler, radyo frekans gibi yöntemlerle ortadan kaldırılarak horlama giderilebilir. Aynı işlemlerin boğaza uygulanan radyo frekans yöntemleri, oraları gerdirerek bu titreyen dokuların gece titrememesi sağlanarak elde edilebilir. Horlamanın tedavisi basitçe böyledir.